Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle hemen şurada görmüş olduğunuz yengeci yapacağız. Çok sevimli bir hayvan ama elinizi kıstırgaçlarından uzak tutun. Denize girdiğinizde yengeçlere dikkat edin. Tamam mı? Hazırsanız hemen başlayalım. Bu iş için ben Lets'in kırmızı oyun hamurunu kullandım. Ve bir adet de siyah oyun hamuru kullandım. Bir adet kesmek için o şekilde bir kesme aletim var. Bununla kestim. Kollarını tutturmak için de bakın şurada şöyle kürdan kullandım. Hazırsanız kürdanlarımızı hazırlayın. Malzemelerinizi hazırlayın. Hemen yapımını anlatmaya başlayalım. Şimdi oyun hamurumuzu çıkarttık. Oyun hamurumuzun hepsi biraz fazla oluyor. O yüzden yarısından birazcık fazlasını elime aldım. Güzelce bu şekilde yoğurmaya başladım. Ardından annelerimizin ekmek yaparken kullandığı teknikle şöyle bir yumak alalım. Elimizin ortasını hafiften şişirdik. Hamurun üzerine koyduk ve hamurumuza baskı uygulamaya başladık ve çevirdik. Bu çevirme işlemi oyun hamurumuzun yuvarlaklaşmasını ve istediğimiz şekli almasını sağlayacak. Eğer bunu düzgün yapamazsanız oyun hamurunda böyle boşluklar kalır. Bu da istediğimiz bir durum değil. Bakın şuralarında hala boşluklar var. Birazcık daha bastırarak yapıyorum. Hatta annelerimiz bunu iki elinin arasına alıp şu şekilde yaparlar. Biraz da öyle yapalım. Yengecimizi en güzel şekilde yapalım. Evet, yuvarlak oyun hamurumuz hazır. Şimdi oyun hamurumuza şöyle bir şekil vereceğiz. Yukarıdan bastırarak bakın ön tarafını biraz şişkin, arka tarafını biraz böyle küçülttüm. Bakın oyun hamurumuzun şekli bu hale geldi. Yengecimizin kafa tarafını orası oluşturacak. Yengecimizin kafa tarafı hazır. Şimdi kollarını yapmak için yengecimizin kalan hamurdan bir parçayı aldım. Önce yuvarlak hale getiriyorum. Ve birazcık şöyle bastırarak yassı hale getirdim. Bakın bir tarafı şişkin, bir tarafı ise birazcık daha ince oldu. Şöyle koyduğumuzda kolunu oluşturacak bu. Aynı işlemi bir tane daha yapıyoruz. İkinci taraf kolumuzu da hazırladık. Şu kol biraz sanki daha küçük oldu. Ona bir parça daha hamur verip o kolla eşit hale getirmeye çalışacağım. Şimdi yassıtma işlemini yaptım. Hemen hemen istediğimiz kıvama geldi. Şimdi kollarını yerleştirebilmek için bir adet kürdanı bu şekilde kırdık. Kürdanlarımızı buradan ve buradan takıyoruz. Evet, kürdanlarımızı taktık. Şimdi bu açıda biraz zorlanacağız. Şimdi elimize kesicimizi aldık. Bakın tam şu noktaya şöyle bir kesik attık. Bakın yengecimizin ilk kıskacı hazır. Şimdi bu tarafa aynı işlemi yapacağız. Attık kesiğimizi. Ve bu taraf kıskacımızı da açtık. Evet, iki taraf kıskacımız da hazır. Şimdi ağzına geldik. Ağzında da aynı işlemi yapacağız. Bakın tam bu noktadan kesiğimizi attık. Biraz daha büyütüyorum. Evet, kesiklerimiz hazır.
Şimdi sırada gözünü yapmak ve ayaklarını yapma işlemlerimiz var. Şimdi gözünü yapmak için ne lazım? 2 tane küçük kırmızı ve onlardan daha küçük 2 tane de siyah noktamaya ihtiyacımız olacak. Kırmızılarımızı aldık. Eşit büyüklükte olması için elimize aldık. Şöyle biraz yoğurduktan sonra tam eşit bir şekilde bölmeye çalıştık. Bakın elimize alıp şu şekilde yuvarlak yaptığımızda birinci gözümüz hazır. Birinci gözümüzü getirdik. Tam bu noktaya yerleştirdik. Sırada ikinci gözümüz var. İkinci gözümüzü de aynı şekilde yuvarlak hale getirdik. Ve bu noktaya yerleştirdik. Gözlerimiz hazır. Şimdi sırada siyah oyun hamurundan gözlerimizin içerisine koyacağımız küçük noktalar var. Bakın küçücük oyun hamuru aldım. Parmaklarımın arasında yuvarladım. Birincisini getirdim. Gözümüzün tam üstüne yerleştirdim. Sırada ikincisi var. Küçücük bir oyun hamurunu yine aldım elime. Yuvarladım. Getirdim. Tam üstüne yerleştirdim. Evet, kız kaşlarımız tamam. Gözlerimiz tamam. Sırada bacaklarımız var. Bacaklar için bu oyun hamuru umarım yeterli olur. Şimdi oyun hamurumuzu önce yine yuvarlak hale getiriyorum. Ardından yere koyuyorum ve oyun hamurumuzu şu şekilde açarak uzatıyorum. Her yönde uzamasını sağlıyorum. Şimdi bundan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parça oyun hamuru yapmış olduk. Ve bunları uzatmaya devam ediyorum. Bakın bir tarafı ince, bir tarafı kalın şekilde uzuyor. Şimdi diğer tarafını inceltiyorum. 2 tane bacak yapacağım bunda. Eyvah eyvah, gözümüzü düşürdük. Gözünü geri yerine yerleştirelim. Şimdi bunu buradan kestiğimde birinci bacağımız, ikinci bacağımız. Evet. Şimdi devam edelim. Evet, bacaklarımız hazır ve yengecimiz tamamen hazır. Artık yengecimiz hareketlenebilir. Bakın yengecimizin son şekli de bu oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.